Rusya'nın yeraltı dünyasının Türkiye'ye sıçrayan savaşı, 2013 yılında Ded Hasan lakaplı Aslan Usoyan'ın öldürülmesiyle başlamıştı. Moskova'da bir lokantadan çıkarken tetikçiler tarafından kurşun yağmuruna tutulan Ded Hasan, ezidi bir Kürttü ve Rus mafyasının en tepesindeki isimdi. Ded Hasan'ı Azerbaycanlı mafya lideri Rövşen Caniyev öldürtmüştü. Rus mafyası intikam yemini etti ve Rövşen Caniyev'in başına 5 milyon dolar ödül konuldu. Ancak 18 Ağustos 2016 gecesi İstanbul Beşiktaş'taki lüks bir otelin yakınlarında ellerinde Uzi silahlar olan profesyonel tetikçiler onu bekliyordu. Otelden çıktıktan sonra cipi çapraz ateşe aldı. Rövşen Caniyev öldürüldüğünde 40 yaşındaydı. Özel uçakla Azerbaycan'a götürülen cenazesini 25 bin kişi karşıladı. Rövşen Caniyev'i Nadir Salifov'un öldürttüğü iddia edildi. Artık örgütü Rövşen Caniyev'in kardeşi Namık Caniyev yönetiyordu ve Nadir Salifov'u öldürmek için her yerde arıyorlardı. Caniyev çetesinin İstanbul'a gelen tetikçileri 2 kez yakalanmıştı. Sedat Peker ifşalarında bu konuyu Türkiye'nin gündemine getirdi. Rövşen Caniyev, 27 Ocak 1975'te Azerbaycan'ın güneyindeki Lenkaran kasabasında doğdu. Bu yüzden lakabı Linkaran olarak bilinir. Bu lakap, onun memleketine olan bağlılığını ve kökenini simgeler. Genç yaşlarında Rövşen, hayatının en sarsıcı olaylarından birini yaşadı. 1992 yılında babası bir Janishaniye milisi tarafından vahşice öldürüldü. Babası, Azerbaycan'daki en ünlü suç klanının üyelerinden biriydi ve kolluk kuvvetlerinin sık sık düzenlediği operasyonların hedefi olmuştu. Bu olay, Rövşen'in hayatında derin bir iz bıraktı ve onu suça yönelten en önemli nedenlerden biri oldu. Babasının ölümü, Rövşen'i hem manevi hem de fiziksel olarak güçlenmeye itti ve onun için büyük bir dönüm noktası haline geldi. 1996 yılında babasını öldüren kişi mahkemede sanık sandalyesine çıkarıldı. Duruşma sırasında bu kişi Rövşen Caniyev'in tüm ailesini öldürmekle tehdit etti. Bu tehdit annesiyle birlikte mahkemede hazır bulunan Rövşen'i derinden etkiledi. Tereddüt etmeden yanında taşıdığı tabancayı çıkararak bu kişiye 4 el ateş etti ve onu öldürdü. Bu olay genç yaşına rağmen Rövşen'in ne kadar cesur ve kararlı olduğunu gösterdi. Mahkeme, Rövşen'in suçu işlerken içinde bulunduğu ruh halini ve samimi pişmanlığını dikkate alarak ona 2 yıl hapis cezası verdi. Ancak bu olay, yeraltı dünyasında Rövşen'e büyük bir saygı kazandırdı ve onun tanınmasına neden oldu. Babasının intikamını almak ve ailesine yönelmiş tehditleri ortadan kaldırmak, Rövşen'e bu dünyada önemli bir itibar kazandırdı. Bu cesur hareket, onu yeraltı dünyasında birçok kişi için örnek alınacak biri haline getirdi. Daha önce de cezaevinde yatmış olan Rövşen Caniyev, serbest kaldıktan sonra garip bir şekilde ailesine acı yaşatan kişinin izlediği yolu izlemeye karar verdi. Kolluk kuvvetlerine göre 2000 yılında Bakü'nün merkezinde gündüz vakti bir suçlu olan Momedov'u tabancayla yaraladı. Ardından olay yerinden kaçmaya çalışırken yakalanarak dövüldü. Kafasına aldığı darbe sonucu travma yaşamaya başladı ve bu durum onun zihinsel sağlık sorunları yaşamasına neden oldu. Bu zor zamanlar Rövşen'i daha da sertleştirdi. Mahkeme kararıyla zorunlu tedavi için hastaneye gönderildi. Ancak 2001 yılında cezai sorumluluktan kurtularak evinde tedavi görmeye başladı. Tedavi sürecine rağmen Rövşen'in iradesi ve kararlılığı sarsılmadı. Aksine bu zorluklar onun stratejilerini daha da geliştirmesine olanak sağladı. Dzhaniyev klanından gelen sayısız tehditler nedeniyle Rövşen'in neredeyse tüm akrabaları Rusya ve diğer bağımsız devletler topluluğu BDT ülkelerine kaçmak zorunda kaldı. Rövşen Caniyev'e 2002 yılında Rus vatandaşlığı verildi. Ancak bu gelişmenin ardından Azerbaycan savcılığı ceza davasını yeniden ele aldı ve mahkeme yeni bir tutuklama kararı çıkardı. Rövşen uluslararası arananlar listesine alındı. Bu süreçte Rövşen'in ailesi ve sevdikleri yeniden zor günler yaşadı. Aile üyelerinin yurt dışına kaçmak zorunda kalması, Rövşen'in daha da yalnızlaşmasına ve bu yalnızlığın onu daha sert ve kararlı bir kişiliğe dönüştürmesine yol açtı.
Kısa süre içinde Rövşen, Rusya'daki suç dünyasında etkili bir figür haline geldi ve ünü Ukrayna ve hatta Avrupa'ya kadar yayıldı. Yetkili bir hukuk hırsızı olarak taçlandırıldı. Bu unvan, yeraltı dünyasında büyük bir saygınlık göstergesiydi ve Rövşen'in gücünü daha da artırdı. Bu unvanı alması, onun suç dünyasında hızla yükselmesine ve daha fazla tanınmasına neden oldu. 2003 yılında Mersimur, Şolkovskoye şossedeki bir kafede vurularak öldürüldü. Rusya'ya uyuşturucu sevkiyatı, Moskova'daki pazarlar ve sebze depolarını kontrol eden Azeri otorite figürleri Hekmitu Muhtarov ve Cengiz Kundov'un tasfiye edilmesinden sonra 2006'dan itibaren Moskova'daki Azerilerin işlerini kontrol etmeye başladı. Bu, Rövşen'in suç dünyasındaki gücünü ve nüfuzunu artırdı. Kontrol ettiği bu alanlar ona büyük bir ekonomik güç kazandırdı ve yeraltı dünyasındaki etkisini sağlamlaştırdı. St. Petersburg'daki Azerbaycanlı organize suç lideri Elçin Yevlakski olarak bilinen Alçin Aliyev'in öldürülmesinden sorumlu tutuldu. Temmuz 2003'te Orange Bowling Kulübü'nde vurularak öldürüldü. Aralık 2004'te Rövşen, Moskova'da bu suçla ilgili olarak tutuklandı. Ancak kefaletle serbest bırakıldı ve kolluk kuvvetlerinin takibinden kurtulmayı başardı. Eylül 2006'da Kutaisi klanının önde gelen üyeleriyle birlikte Moskova'da bir hırsızlar toplantısında gözaltına alındı. Yanında sahte belgeler bulunan Rövşen, kendisini farklı bir isimle tanıtarak tanınmaz hale geldi ve bir ay sonra tekrar tutuklanmaktan mucizevi bir şekilde kurtuldu. Bu olaylar, Rövşen'in yeraltı dünyasındaki ününü ve becerilerini daha da artırdı. Onun defalarca tehditlerden ve tutuklamalardan kurtulabilmesi, zekası ve kurnazlığı ile ün kazanmasına neden oldu. Rövşen Caniyev bir hırsızlar toplantısına katıldı ve bu toplantı Luzniki Spor Merkezi'ndeki kapalı bir kulüpte gerçekleşti. Toplantıya onun dışında Vyacheslav Ivankov ve Mikhail Voyvodin gibi isimler de katıldı. Toplantı sırasında ÇOPA görevlileri izinsiz giren ajanlara karşı koyarak suç patronlarının fark edilmeden kaçmasına yardımcı oldu. Bu sayede Rövşen, Azerbaycan polisi tarafından başlatılan soruşturmalardan ve Rusya'daki yasal sorunlardan bir kez daha kurtuldu. Bu tür olaylar Rövşen'in yeraltı dünyasındaki yerini daha da sağlamlaştırdı ve ona bağlı kişilerin sadakatini artırdı. Onun bu tür toplantılara katılması ve her seferinde kaçmayı başarması, liderlik becerilerini ve stratejik yeteneklerini ön plana çıkardı. Birkaç yıl sonra Ukrayna'ya geçmeyi başardı ve burada faaliyetlerine devam etti. Ukrayna, Rövşen için yeni fırsatlar sundu ve o da bu fırsatları değerlendirmekte gecikmedi. Bugün, Hasin Dede'ye yönelik suikast girişiminin Rövşen Caniyev tarafından planlandığı ve finanse edildiği düşünülmektedir. Bu çatışma, diğer suçluların Usoyan'ın planına uymaması nedeniyle ortaya çıkmıştı. Hasin, Hasan'ı Moskova'ya çekmek ve ona karşı gizli bir saldırı düzenlemek amacındaydı. Çatışma, Keladi kardeşler tarafından organize edilen bir toplantıda gerçekleşti ve Janiyev yaşlı hırsızı dövdü. Bu olaylar Hasan'ın büyük babasına ulaştı ve Hasan büyük bir öfkeye kapıldı. Rövşen, onu cezalandırmak için Moskova'ya gitse de sonrasında Ukrayna'ya kaçmayı başardı. Bu kaçış onun için bir dönüm noktası oldu ve yeraltı dünyasında yeni bağlantılar kurmasını sağladı. Ukrayna'da yeni ortaklıklar kurarak güç dengesini lehine çevirmeye başladı.